Güney Kore-Japonya savaşı. Bakın mesela şu an canlandırma yapılıyor. Burada kalan bir insan işte aklını kaybetmiş bir şekilde ölüme terk ediliyor. Günlerce aç ve susuz şekilde bırakılıyor ve çığlıklar içinde feryat figan ediyorlar. Binlerce Güney Koreli infaz edilmiş ve acımasız bir şekilde öldürülmüş. Burası da yine bir diğer cezaevlerinden bir tanesi. Bu hücreler daha da küçük. İpe sallandırıyorlarmış. Korktum lan, ses geldi. Güney Kore'nin başkenti Seul'den herkese selamlar. Şu an çok özel, tarih dolu bir yerdeyiz. Güney Kore-Japonya savaşı. Daha doğrusu Japonya'nın burayı işgali. Japonlar burayı işgal ettiğinde Güney Kore'yi bu cezaevini kurmuşlar arkadaşlar. Burası 1908 yılında açılmış. Ve bu cezaevinde, şu an gördüğünüz cezaevinde binlerce Güney Koreli infaz edilmiş ve acımasız bir şekilde öldürülmüş. Bugün bu videoda size burayı gezdireceğim ve daha sonrasında belki ufaktan bir Seul turu yaparız. Video geçmeden önce yorum yapıp beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü ne kadar çok yorum beğeni o kadar çok kişiye ulaşırız. Ufak bir emoji, bir nokta daha iyi olur. İyi seyirler diliyorum. Şimdi cezaevine geldik arkadaşlar. Burası Japon-Güney Kore Savaşı'nda 1908 yılında açılmış. Yaklaşık 25-30 sene civarında kullanılmış. Japonlar Güney Kore'ye hükmettiği dönemde burayı cezaevi olarak kullanmışlar arkadaşlar. Bütün Güney Kore'nin önder insanlarına, bilgin kişilerine buralarda tutup işkencelere maruz bırakmışlar. Ve hepsini acımasız bir şekilde infaz etmişler. Şu an bulunduğumuz alan burası dostlar, gördüğünüz gibi. Devasa büyük bir cezaevi. Dongdaemun Prison cezaevindeyiz. Burada işkence aletleri bulunuyor. Güney Korelilere işkenceler etmişler bu aletlerle. Şurada mesela bakın, bu elektrik şartelin şeyi var ya, eski instalatör diyorlar. Bunlar var. Burada tahtalar var. Şunu anladığım kadarıyla kafasını sıkıştırıyorlardı galiba. Öldürüyorlardı da pres yapıyorlar sıkıştırıp. Bu ne abi? Çivili sandalye mi? Elektrikli sandalye olabilir. O dönemde elektrik veriyorlardı galiba bunlara oturtup. Zaten içeriği de cezaevi gibi tasarlamışlar dostlar. Country White Prisons 1936. 1908'de kurulup 1936'ya kadar hizmet vermiş bu işkence evi. Cezaevinin adı Saodaemun cezaevi. Çok büyük ya. İnanılmaz büyük. Gezmeye devam ediyoruz. Burada da anlatılıyor geçmişte yaşanılan suikastleri. İçeri giriş ücreti de 3000 won, 2 dolar arkadaşlar. Üst kata doğru çıkıyoruz şimdi. İntihar mektupları var buralarda. Ölen kişilerin ölmeden önce yazdığı son mektuplar, vasiyetler tarzı diyebiliriz. İşkencelerde kullanılan yine kılıçlar, silahlar. İşkence aletlerinden bir tanesi, ayağına zincir bağlayıp onunla denize atıyorlardı galiba, batması için. Şurada ağır bir demir var. Kelepçeler, paslı kelepçeler. 1987 diyor. Vay vay vay, nasıl paslanmış ha. Burada yine bilek kelepçeleri var, ayak kelepçeleri. Cezaevinde kalan bir mahkumun kullandığı böyle şapka tarzı bir şey diyebiliriz. Cezaevinde kalan insanlar, infaz edilen insanlar, komutanlar, önder kişiler ve Güney Kore'nin büyükleri. Burada hep resimleri var. Anlatılmış detaylı bir şekilde. Ölüm tarihleri falan yazıyor. 1920'de vefat etmiş. Burada Kore bayrağı var, tahtanın üzerine kazınmış. O dönemde yapmışlar. Evet. Koreografi alanı. Duvarda gördüğümüz küçük resimler bu cezaevinde ölen insanların resimleri. Hepsinin burada kimlikleriyle birlikte, isimleriyle birlikte duvarlara resim etmişler arkadaşlar. Binlerce insan var. Binlerce insanı acımasız bir şekilde şu an bulunduğumuz cezaevinde katletmişler Japonlar. Burası da idam odası arkadaşlar. En son işte kişiler öldürmeden önce getirip burada ipe sallandırıyorlarmış. Korktum lan, ses geldi. Evet, anlatılıyor. İp burada abi. Getirip burada asıyorlarmış ve öldürüyorlarmış insanları acımasız bir şekilde. Burada da bu odada ölen kişilerin resimleri var. Kaç kişi var? 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19 kişi. Bu arkadaşlar bu odada infaz edilmişler. 1920 yılında ölmüş. 1936, 1944, 1920. Gencecik yaşta insanları burada infaz etmişler. Şimdi alt katlara iniyoruz. Asıl yerlere doğru geldik. İşkence odaları. Evet. Burası bir işkence odası. Gördüğünüz gibi
Karşıdaki kişiyi ters bir şekilde tavana asmışlar. Başından aşağı Japon işkencesi yapıyorlar. Tuz anlatıyorlar. Acımasızmış ya bu insanlar. Hakikaten acımasızlarmış. İçeri giriliyor mu? Girilmiyor. İçeri kilitlenmiş. Sorgu odası. Burada acımasız bir şekilde sorgu yapıyorlar. Şimdi sorgunun asıl amacı şu. Burada sorguya alıyor seni ama yan tarafta bilinçaltını acımasız bir şekilde etkiliyorlar. Burada bu insanlar günlerce aç ve susuz şekilde bırakılıyor ve çığlıklar içinde feryat figan ediyorlar. Ve bu sorgu odasında olan insanların psikolojisini aşırı bozuyor ve gerçekleri anlatmak zorunda kalıyorlar. Daha sonrasında da infaz odalarına götürülüp infaza uğruyorlar ve öldürülüyorlar arkadaşlar. Şurada bir ne var abi? Evet, bakın o dönemden kalan canlandırmalar, resimler değil de canlandırmalar yapmışlar. Günlerce aç bırakıyorlar, çarmıha giriyorlar, ellerini ipe bağlıyorlar. Şurada bir tane yine insan modülünde bir işkence aleti var. Üstüne ağırlık koyuyorlar. Abi neler var neler bu Japonlarda ya. Yani şu an ağzım açık, şok bir şekilde geziyorum burayı. Çok şaşırdım. Burası yine bir diğer işkence odalarından bir tanesi. Ellerini masaya kelepçeliyorlar arkadaşlar. Daha sonra sopayla dövüyorlar burada acımasız şekilde. Kırbaç var duvarda gördüyseniz. Burada ne var? Burada da yine ipe bağlıyorlar ellerini, geriyorlar daha sonra. Burada zaten 3-5 saat sonra bayılıyorsun abi. Ellerini ayaklarını kelepçeye vuruyorlar. Yine kırbaçla acımasız bir şekilde dövüyorlar. Japonlar da gelmiş burada. Yok, Koreliler gelmiş. Evet, o işkenceden kurtulan insanlar böyle televizyonda geçmişte yaşadıkları günleri anlatıyorlar. Tahminim 6-7 kişi falan kalmış galiba bu dönemden, cezaevinden kurtulan. Burada yine işkence aletleri var. Demirler var, sopalar var. Resmen vicdansızlık ya. Resmen vicdansızlık. Nedir abi bu savaşlar alıp veremediğiniz yani. Evet. Çivili kafesler. Hareket edemiyorsun. Bunun içine koyuyorlar seni. Daha sonra uyuşmaya başlayınca vücudun mecbur hareket etmek zorundasın. Ve ölüme maruz kalıyorsun bu çivilli kafeslerin içerisinde. Evet, bunun kapağını açmışlar mesela. Camla kapatmışlar çivili kafesi. Bunun içine ne kadar dayanabilirsiniz ki? Uyusan uyuyamazsın. Uyuduğun an direkt bu çiviler batar, öldürür seni. Bunlar küçük Japonların dünyaca ünlü hücre hapisleri. Minicik, yatak yok, bir şey yok. Buralarda insanları günlerce, aylarca, yıllarca tutuyorlar abi. Zaten açlıktan, susuzluktan bir süre sonra ölüyorsun. Hepsi aynı. 4 tane böyle yan yana hücre var. Bakın mesela burada bir canlandırma yapmışlar. Birini koymuşlar. Aklını yitirirsin ya burada. Tek başına. Hiçbir şey yok. İçeride yatak bile yok. Tuvalet yok. Yeme içme yok. Bakın mesela şu an canlandırma yapılıyor. Burada kalan bir insan işte aklını kaybetmiş bir şekilde ölüme terk ediliyor. Yazık. Gerçekten çok yazık ya. Çok üzüldüm yani şurayı görünce. Bu da bir diğer işkence aletleri. Dik bir şekilde buraya koyuyorlar seni. Haftalarca, aylarca bekliyorsun. Şunun içinde kaç saat kalabilirsiniz hareket etmeden? Ben size soruyorum. Böyle küçük bir yer abi. Hah, böyle işte. Kaç saat kalabilirsiniz? Bence yarım saatten fazla kalamazsınız burada. Burada işte uyuyorsun, vücudun bir süre sonra tepkisiz kalıyor. Ya felç geçirirsin ya da ölürsün. Ben bu çocukken yani Japon işkenceleriyle ilgili çok kitap falan okuyordum. Araştırıyordum da gerçekten bu kadar doğru olduğunu şimdi gördüm. O okuduğum kitapların hepsi teker teker şu an sayfalar karşımda. Japonlar çok acımasız insanlarmış. Burada bir kez daha görmüş olduk. Cezaevinin bahçesi. Tabii bu bahçede öyle kimseyi dışarı çıkarıp açık hava görüşü vesaire gibi durumlar olmuyormuş arkadaşlar. Herkes içeride işkence odalarında işkencelere maruz kalıyormuş. Devam ediyoruz. Oklar bizi yönlendiriyor sürekli. Kaybolmamızı sağlamıyor bu şekilde. Güvenli bir şekilde geziyoruz abi. This way. Güzel yapmışlar içeri yönlendirme işini. Burası da mahkeme odası. Arkadaşlar, insanlar işte burada öldürülmeden önce son kez gelip mahkemede burada sorular soruluyor. Sorguya maruz bırakılıyorlar. Zaten kendilerini ne kadar savunursa savunsunlar.
En sonunda ölüm onları bekliyor. Ölüm onlar için bir kaçınılmazdı yani o dönemde. Çünkü ülke Japonların eline geçmişti. Ve buranın hükümdarı Japonlardı maalesef. Acı ama gerçek. Acı ama gerçek. Japonlar Güney Kore'ni gerçekten kanını emmişler 35 sene boyunca. Yine hüzün dolu bir cam mekan. O dönemde vefat eden insanların, askerlerin, komutanların kıyafetlerini görüyorsunuz şu an. Burada 2 parça kıyafeti var ve hala görüyorsunuz insanların bakın kıyafetlerinin üzerinde lekeleri var. Belki üzerindeki teri, belki üzerindeki suyu, ne bileyim göz damlası veya kan lekesi. Hala çıkarılmamış lekeler. İnsanlar işte gelip bunları görsün ki savaşlara karşı dimdik dursunlar diye bu cezaevlerini böyle müzeye çevirmişler. Ve şu an Güney Kore halkı buraya gelip ziyaret ediyor ve ibret alıyor arkadaşlar. Savaşa hayır diyoruz. Annyeonghaseyo. Burası da yine bir diğer cezaevlerinden bir tanesi. Bu hücreler daha da küçük. 1.80 genişliği var. Ne havalandırma var ne bir şey var içeride. Şurada pencere olabilir belki ama böyle ufacık yerler işte. Aklını yitirirsin ya burada. Düşünsene. Aylarca, haftalarca kalıyorsun böyle küçücük yerde. Konuşan kimse yok. Ve çığlık sesleri acımasız bir şekilde cezaevinin dört bir yanında yankılanıyor. Burası B blok, B koğuşu. Yine bu odada öldürülen insanların anıları var. Bir ayak izi var mesela şu öldürülen abimizin. Korece yazdığı için anlayamıyorum maalesef. Bilenler varsa yorumlara yazarsa çok sevinirim. Burada mesela vefat eden, öldürülen bir ablamızın ayak izleri var. Anılaştırılmış. Küçük küçük odalar böyle. Hepsi koğuş bunların. Tek kişilik, 2 kişilik veya her odaya 5-6 kişi koydukları da oluyormuş. İleride aynı zamanda küçük hücreler var. Burada mahkumların kıyafetleri. Evet. Burada eski bir telefon var. Bu odada öldürülen kişinin telefonları var. Zippo çakmak falan var ya. Ne alaka abi? Gözlük var. Teyp kaseti var. Şurada bir tane köstekli saat var. İlginç. Şu telefona çok şaşırdım. Anycool diye bir telefon. Samsung'a benziyor aynen. Görüş yeri burası da. Buradan içeriye bakıyorlarmış. İşte yemek verirlerse ekmek ufacık buradan atıyorlar içeriye abi. Çok acımasızlarmış ya. Üzüldüm gerçekten burayı görünce. Çok üzüldüm. Peki ben size soruyorum. Sizce Japonların bu dönemde yaptıkları adil miydi, değil miydi? Bence acımasızlıktan başka bir şey değil abi, vicdansızlıktan başka. İnsanlardaki bu devletlerdeki toprak sevdası olduğu sürece savaş bitmeyecek. Savaşlar asla bitmeyecek maalesef. Şuralar tadilatta kapatmışlar. Yine büyük açık işkence alanları. Burada da yine bir işkence odası var arkadaşlar. İçeriye girişi yasaklamışlar ama ben size yine ufaktan göstermek istiyorum şuradan. Pencerenin içinden. Küçük bir mahkeme odası gibi gözüküyor bura. Şurada bakın işkence aleti var. İpe geliyorlar anladığım kadarıyla. Şuradan bakalım bir de. İçeri giriş yasak. Aynen bakın burada. İpe geliyorlar abi. Başına ipi geçiriyorlar. Arkadan 2 kişi ipi çekiyor. Ve burada işte mahkemenin önünde sallandırıp öldürüyorlar maalesef. Alt katta da yine bir sığınak gibi bir yer var. Acı dolu ve acımasızlık dolu bir tarih noktasındayız şu an. Tarihin sıfır noktası. Ama gel görelim ki yıl 2022 artık tabii Japonlarla düşmanlığı kalmamış. Japonların burayı niye terk ettiğine gelelim. 1945'e kadar burada kalmışlar. Daha sonra tezgahı toplayıp gidiyorlar. Çünkü Amerika biliyorsunuz ki Hiroşima'ya bir atom bombası atıyor. Ve milyonlarca kişinin ölümüne sebep oluyor. Orası boş kalınca da, savaş olunca daha doğrusu, herkes toplanıp gidiyor Japonya'ya. Ondan sonra burası boş kalıyor. Japonlar çıkıyor, devlet yok, yönetim yok burada. Güney Kore Savaşı başlıyor, Büyük Güney Kore Savaşı. Kuzey Kore Çin'i arkasına alıyor. Hoppa, Güney Kore'ye saldırıyor. Böyle karışık bir şey. Karma karışık bir şey yani. Büyük bir tarih yatıyor Güney Kore'de dostlar. Yani dünyanın bütün ülkelerin hemen hemen hepsini ilgilendiren bir yer aslında Güney Kore. Herkesin bir nebze de olsa buraya bir faydası olmuş veya zararı olmuş. Yani bulaşmış. Her ülke buraya ufaktan da olsa bulaşmış arkadaşlar Güney Kore'ye. Her ülkenin bir parmağı var.
Ayrıca yorumlarınız çok değerli arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Burayla ilgili fikirlerinizi, bilgileriniz varsa yorumlara yazarsanız bir eleştiri ortamı oluşturalım. Ben de cevap vereyim, bir sohbet etmiş oluruz hem. Cezaevinden çıktık arkadaşlar. Cezaevinin çıkışında böyle yaşlı Koreli amcalar dam oynuyorlar abi parkta. Ne güzel değil mi? Bakar mısınız? Şu ne abi? Damaya benzer bir şey. Minik. İsmi neydi bunun? Bilen varsa yazarsa sevinirim. Dayılarım kolay gelsin. Motivasyonları da hiç bozulmuyor ya dayılarımın. Bakın abi burada oyun şeyi var. Kahve gibi yer açmışlar buraya, kıraathane gibi. Ücretsiz galiba. Ne güzel insanlar ya. Annyeonghaseyo. Cezaevinden çıktık. Şimdi sizi çok güzel bir yere getirdim. Arkadaşlar burası Kore kültürünün en iyi yansıdığı yerlerden bir tanesi. Hanok Village'dayız. Hanok evleri daha doğrusu. Eski Güney Kore evleri diyebiliriz. Çok uzattık lafı. Eski Güney Kore evlerinin olduğu sokağa geldik. Şimdi biraz buraları gezelim. Ufaktan şöyle göstereyim size. Şu gördüğünüz bütün mimariler böyle Hanok Village. Eski Güney Kore evleri. Yani her şehrin bizim Türkiye'de vardır ya kendine özgü eski evleri. Mesela ben Antepliyim. Eski Antep evleri vardır. Aynı o evler gibi düşünelim. Kışın çok serin oluyor. Kışın çok sıcak oluyor, yazın ise çok serin oluyor bu evler arkadaşlar. Böyle ahşap bir mimarisi var. Tabii tek ahşapman değil, beton da var aynı zamanda. Mesela şu ev çok güzel, çok hoşuma gitti. Jay Hanok diye bir yer burası. Sergi galiba, müze salonu gibi bir şey de olabilir. Güzel yapmışlar. Çin mimarisine benziyor biraz. Çin ve Japon kültürü karışık. Böyle yukarılara doğru çıkıyor yokuşlar. Tabii ben biliyorsunuz oraya kadar çıkamam, patates olurum. Aynı zamanda burası çok turistik bir bölge. Benim gibi böyle dijital göçebelerin, evsizlerin, homeless'ların takıldığı yerler. Gezginler falan gelip kalıyorlar burada. Çok fazla hostel var bu civarda. Bu da mesela yine büyük bir ev. Bakar mısınız abi? Ne güzel yapmışlar değil mi ama rengarenk böyle şu pencereler falan. Safranbolu yarım sattı bana biraz. Bursa'da Cumalı Kızık var, oraya yarım sattı. Sokağın sonu çıkmaz galiba. İnsanlar yaşıyor burada şu an. Birçoğu sahan ofis işleri olarak kullanılıyor ama yaşam hala devam ediyor. Burası tarihte 1392 yılında inşa ediliyor arkadaşlar. O zamanlar Çuksan hanedanlığı varmış. O hanedanlık yapıyor burayı. Hanedanlığın büyük kişileri, asil kişileri ve seçilmiş kişileri yaşıyor bu bölgede ve tepe kısımlarda. İnsanların seviyesine göre kat sistemi gibi düşünün. Kalitesine, zenginliğine göre hani kat kat ayrılıyor. En üst katta işte en tepede, en zirvede ağababalar yaşıyor abi, paralılar yaşıyor. Aşağıda ise şu an bulunduğumuz yerde fakirler yaşıyor. Böyle bir sistem yapmışlar. Güzel, çok sevdim ben. Evler çok hoş yani, dışarıdan bakınca fena gözüküyor. Bayağı da turist alıyor burası arkadaşlar. Ve bu bölgede aynı zamanda birçok hostel ve otel de var. Eğer gelip burada konaklamak isterseniz Güney Kore'nin yine en güvenli, en rahat, en sessiz bölgelerinden bir tanesindeyiz şu an. Hanok Village'ın girişine geldik. Böyle girişinde plazalar falan var abi, rezidanslar var. Arkada da işte Hanok evleri var. Gelirseniz eğer Güney Kore, Seul'e buraya da göz atabilirsiniz. Güzel, görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Yavaş yavaş videoyu kapatalım diye düşünüyorum. Biraz kısa tutacağız bu videoyu. Çünkü hep aynı yerleri göstermek istemiyorum yani. Sağa sola giriyorum, bütün mahalleler, pazarlar vesaire. Geçmişteki videoların hepsini sana anlattık. Buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için hepinize ne kadar teşekkür etsem az. Bir kelime dahi olsa yorum yapıp beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güney Kore'nin başkenti Seul'den herkese selamlar, saygılar, sevgiler.